Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün yine dünyaca ünlü bir tatlı yapacağım. Belki birçoğunuz adını duymadınız ama görünce "ha bu o tatlı mıydı" diyeceksiniz. Karpatka yapacağız. Doğu Avrupa'da çok bilinen, özellikle de Polonya'da çok yaygın şekilde tüketilen dev iki ekler arasında bembeyaz, bol vanilyalı bir krema olduğunu düşünün. Üzerine biraz da pudra şekeriyle beraber o Karpatların üzerine sanki kar yağmış gibi muazzam bir pasta olacak. Malzemeleri o kadar basit ki her evde bulabileceğiniz yumurta, un, biraz tereyağı, biraz süt, bütün malzemeler bunların türevlerinden oluşuyor. Ama öncesinde hala abone olmadıysanız, ki birçoğunuz abone ama olmadıysanız abone ola basın, zile basın. Ben de başlıyorum. İşe klasik bir ekler hamuru yapıyormuş gibi başlıyoruz. Su ve tereyağı ısıtacağız. İçerisine birazcık tuz, ondan sonra unu da ekleyeceğim. Onları güzelce pişireceğim. Un iyice çekti. Hafiften böyle taban tutacak, yani ona mutlaka dikkat edin. Böyle dibi tuttu diye hemen almaya çalışmayın ki içerisindeki fazla suyu şu anda buharlaştırıyoruz ve unu pişiriyoruz bir yandan. Bu artık tamam. Şimdi bunu soğuması için başka bir kaba alacağım. Evet, burada birazcık ılıttım. Şöyle artık hafifçe elimle dokunabileceğim kıvama geldi. Bir anda yumurtaları eklemiyoruz ki yumurtalar pişmesin. Şimdi tek tek yumurta ekleyeceğim. Bir sonraki yumurtaya geçmeden önce bir önce kırdığımız yumurtanın tamamen kaybolmasını bekleyin. O arada da yaklaşık bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekleyeceğim. Kabartma tozunu mutlaka ölçerek ekleyin, paketten eklemeyin. Çünkü zaten içerisinde çok fazla hava var. Birazcık daha kabarsın istiyoruz, o yüzden bir çay kaşığı. Evet, 5. yumurtayı da ekledim. Artık pürüzsüz, şahane kıvamlı bir hamurumuz var. Hamuru ikiye böleceğiz. Biri alt katman, biri üst katman için olacak. Benim şöyle dikdörtgen bir tepsim var ama tepsinizin şekli şemali hiç önemli değil. Yuvarlak olur, kare olur, dikdörtgen olur. Yeter ki aynı tepside pişirin. Tabanına güzelce bir yağlı kağıt serdim. Yarısını içerisine koyacağım. 165 derecede 30 dakika pişireceğim. Hamuru fırına attık. Şimdi sıra geldi kremaya. Diğer hamurdan önce kremayı pişireceğiz değil, çünkü kremanın da soğuması gerekiyor. 3 su bardağı kadar sütüm var. Buna 1 su bardağı kadar şeker. 3 yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. Ve öncesinde soğuk olarak karıştıracağım. Sonra ocağa alıp pişireceğim. Vanilyayı da en son ekleyeceğim. Krema pişti. Şimdi sıcakken vanilyalar ekliyorum. 2 paket ekledim. Kabuk tutmasın diye üzerini streçle örteceğim. İyice soğuduktan sonra da oda sıcaklığındaki tereyağıyla beraber çırpacağım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle gayet düzensiz kabarıklıklar var. Buradaki Karpatların dağ efektini işte bize bu yükselmeler verecek. Fırına atarken fark ettiğiniz üzere üzerini dümdüz yapmadım. Özellikle hafif böyle dengesiz bıraktım ki bazı yerleri alçak, bazı yerleri yüksek olacak. Oralara da krema dolacak.
Hafif ılınınca bunu kalıptan çıkartacağım. Kenarda dinlendireceğim. Kalan yarısı için de aynı işlemi tekrar uygulayacağım. İkinci parça da tamam. O da burada güzelce ılınsın. O ılınırken şöyle kontrol edelim. Tamam, krema ılınmış artık. Yumuşak tereyağıyla birleştireceğim. Sıra geldi pastayı birleştirmeye. Aynı kalıbı kullanacağız tekrar. Pişirdiklerimizden bir tanesini tabana alıyoruz. Ben ilkini seçtim. O birazcık daha girintili çıkıntılı. Kremalar araya dolsun. Kalıbı kapatın. Düzgünce. Ve kremayı doğruca üstüne boşaltın. Kremayı güzelce yaydık. Bastıra bastıra yaydık ki aralara dolsun. İkinci katı da üzerine yerleştireceğim. Nazik bir hamur, çok fazla zedelemeden şöyle parmak ucunuzla birazcık kremaya değecek şekilde bastırın, kafi. Pasta hazır. Şimdi en az 1-1,5 saat buzdolabında bekleyecek. Daha iyisini ancak belki Polonya'da yiyebilirsiniz ama tarifini olarak yapabileceğiniz en iyi Karpatka'yı yaptığımı söyleyebilirim. Ben bunu yerim. İnanılmaz güzel. Çok hafif bir pasta olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok yoğun bir kreması var ama alttan gelen vanilya, tereyağı, hamuru pandispanya olmadığı için arada gelen o boşluklar damağınızı böyle çok güzel şaşırtıyor. İnanılmaz güzel. Tarifi mutlaka deneyin ama denemeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Facebook'tan ve Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay. Ben bunu bitireceğim de aynı zamanda.